Bloom'dan özel bir açıklama sonunda bombayı patlattı. Işık hızında özel airdrop, kripto, testnet videolarını yayınlayan Tantan Kal'dan merhabalar efendim. Bu videomuzda da yine Bloom'un token ekonomisini ve yeni gelişmeler bizi ne bekliyor, fiyat tahmini ne olur hepsini anlatıyor olacağız. Ve bu videomuzda senin isteğin doğrultusuna geldi. Senin isteğin doğrultusuna videolar için aşağıdan abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmuyorsun. Yorumlara sabitledim. Telegram kanalımıza gelirseniz anketlere katılırsınız ve senin isteğin doğrultusuna videolar gelir. Yüzdük kuyruğuna geldik. Bir yıldır bekliyorduk. Acaba beklentimizin yönünde bir token ekonomisi açıkladılar mı görüyor olacağız. Şimdi toplamda 1 milyar adet Bloom token, 1 milyarın yaklaşık %20'si sadece maalesef bizlere ayrıldı. Yani 200 milyon adeti ayrıldı. Toplam arzın sadece %20'si. Topluma geldiğimiz zaman bunda diyor ki %50'si airdrop'a direkt tahsis edilecek diyor ama diyor kalan %50'si de diyor programdır, kampanyadır vesairedir bu şekilde olacak diyor. Yani 200 milyonun 100 milyonu şu an bizlerin elinde oluyor olacak. Ama diyor ki bu 100 milyonun da diyor %30'u diyor airdrop'ta açılacak diyor. Yani dolaşımda insanların elinde 30 milyon adet direkt verilecek. Kalan %70'i de diyor 6 aylık bir kademe olacak. Bir işte Picoin gibi düşünebilirsiniz. Sürekli işte kademe açılacak. Bizler bekliyor olacağız ne yazık ki. Yani bu demek oluyor ki beklentimizin yönünde miydi? Ne yazık ki beklentimizin yönünde diyemeyeceğim. Çünkü %20'si sadece ayrıldı. Ve bunun %10'u ayrıldı diyoruz. Ve %10'unun da %3'ü sadece direkt veriliyor olacak. Kalan %3'ü de 6 aylık süreçlerde bekliyor olacağız. Bir ikinci sezon vesaire bölüm yapardır belki ama Minpet'te yeni listelemen olduğu için muhtemelen aynı bir Booms gibi başka tokenları listeleme yapıyor olacak. Kalan işte ekstra dağıtacaklardı. Etkinliklerde ekstra bir airdroplar yapıyor olur. Ama bunun haricinde ne yazık ki bu şekilde. Tam şu anki haliyle fikirlerini merak ediyorum. Yani kimler şu haliyle ne bekliyor Bloom'da? Bunu merak ediyorum. Bunu bir yazarsın. Ekosistem büyümesi. Bunlara çok fazla girmiyorum. Toplam arzının işte olması. Ekosistem için kendileri çağıracaklarmış. Hazine biliyorsunuz. İşte harcamaları buradan genelde programlar yaparlar. Katkıda bunlarla ekstra yatırım yapanlara özel bir tahsis ayrılmış. Stratejik yatırımcılara ayrılmış. Ve yani sonuç olarak diyeceğimiz şeye geliyorum. Hiç sözü lafı uzatmaya gerek yok. Şimdi biliyoruz ki ön satışta şu an Bloom ortalama 0.0016'da geziyor. Tabii ki bir listingde belli bir market cap yapınca mesela bir minimum 50 milyon bir market cap bekliyoruz mesela. Bu kadar hype yapmış bir proje olduğu için daha yüksek de olabilir, 100 milyon da olabilir bilemiyoruz. Çok büyük de atmak istemiyorum. Moral bozukluğuna yol açabiliyor bunlar. Şimdi iki tane çift 0.16'dan bu 1.0 veya 2.0 atması bekleniyor. Yani ya 0.1 yani 0.01 olması bekleniyor ya da bir 10 cent olması bekleniyor. Yani birçok piyasadakiler 10 cent, 20 cent, 30 cent yani ucu bucağı yok. 1 dolar bile olur demişler ama o kadar bence abartmaya gerek yok. Bence ne olur ne olmaz beklentiyi düşük tutalım. Şu ana kadar net fiyat tahmini yaptıysak maalesef hep bir tık düşüğü oldu. O yüzden şu an fiyatlar bu şekilde tahmin ediliyor. Tabii ki ileride bize dağıtımımız belli olur. Örnek veriyorum şu an uygunluğumuz sadece ortaya çıktı. Airdrop uygunsun. Sen şu kadar token hak ettin denir. Ona göre biraz daha net bir fiyat tahmini yapıyor oluruz. Şu an sadece uygunluğumuz belliydi. Kimler uygun, kimler neler bekliyor bir yorumlasın. Ama şahsen benim beklentim maalesef çok yüksek değil açıkçası. Min puanlara bakacak olursak adam 1 milyar min puanı kasmış. Tabii bu adamın ben gerçek olduğuna inanmıyorum ama 100 milyon kasam var. 50 milyon kasam var. Yani çok yüksek min puanı kasanlar var ve ne yazık ki tahminlerimiz gereği airdrop min puanı odaklı olacaktır. Evet, Bloom puanı iyi olanlar tabii ki düşük orta beklentisi olacaktır ama örnek veriyorum 2 milyon 3 milyon Bloom puanınız var ama hiçbir min puanınız yoksa benim gibi mesela 1000 2000 3000'de ise biraz sıkıntı, yüksek bir beklentiniz kesinlikle olmasın. Yani ümidinizi kırmak için söylemiyorum ama şu ana kadar çok tecrübe ettik. Şu ana kadar çok airdrop açıkladık, burada gösterdik. O yüzden beklentilerimiz kadar hiç çıkmadı. Hep bir tık düşüğü çıktı. O yüzden beklentinizin çok yüksek olmasını tavsiye etmiyorum. Ama örnek veriyorum 1 milyon min puanım vardır. 100 bin min puanım vardır. Tabii ki az çok beklentin olacak. Yani haklı olarak ama token ekonomide airdrop'un tahsisi çok az. O yüzden elimizde çok min puanı yoksa maalesef birçok beklentimiz yok. Tabii ki yine enseyi karartmaya gerek yok. Yeni çok güzel haberler de yaparız. Tamam bu kadar ümitsiz olduk ama önümüzdeki haftada çok güzel bir oyunun
lansmanını yapıyor olacağız. 10 milyon dolardan fazla değeri olan, 17 bin dolardan fazla, 15 bin dolardan fazla NFT değerleri olan kritik bir oyun piyasaya çıkıyor. Kendim deneyimledim. Direkt kazanç sağlayabileceğiniz bir oyun olacak. O kadar söylüyorum. Sürprizi de bekleyin. Enseyi karartmayalım. Telegram'dan bakalım son ünitmemiz ne şekilde olacak. Hoşça ve sağlıcakla kalın.